Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa böyle bir sonu hak etmiyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin yeni bölümünde sezon finali tadında bir bölüm izleyeceğiz. İlk olarak Ömer'in hapishaneden çıkmasıyla başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım bugünlük sayesinde Ömer'in suçsuzluğunu ortaya çıkaracak ve ardından Ömer'in hapishaneden çıktığını göreceğiz. Ömer bu süreçte eve gelecek ve Kıvılcım fazlasıyla mutlu olacak. Ancak Ömer'in eşyalarını alıp gitmesi Kıvılcım için büyük hayal kırıklığı olacak. Ancak Kıvılcım'ın bu duruma şaşırması bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü Kıvılcım sevdiği adamı suçluluğundan emin olmadan ihbar etti ve bu ihbar neticesinde Ömer bir süre hapishanede kaldı ve hapishanede zor anlar yaşadı. Ve Ömer'in hapishaneden çıktığında Kıvılcım'a tepkili olması çok normal. Dizimizin yeni bölümünde Ömer Kıvılcım'la görüşmek istemeyecek ve bir süre Ömer ile Kıvılcım'ın arasına soğukluk girecek. Özellikle bu süreçte dizimize dahil olacak yeni karakterlerle beraber Ömer ile Kıvılcım'ın arasındaki mesafelerin açılacağını ve bu çiftin arasında birkaç bölüm boyunca ayrılık göreceğimizi düşünüyorum. Sonrasında bu ikili gene bir araya gelecektir. Ancak bu süreçte Ömer ile Kıvılcım aşkı sınanmaya devam edecek. Şimdi gelelim yeni bölümde Firaz'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına. Nursema dizimizin yeni bölümünde Firaz'ın ihanetiyle yüzleşecek. Demet'in herkesin olduğu bir anda evi basıp gerçekleri ortaya çıkarması ve Firaz'la ilişkisinin olduğunu söylemesi Nursema'nın dünyasını başına yıkacak. Nursema bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek ve Firaz'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Firaz bu süreçte kendisini açıklamak istese de Nursema Firaz'ı asla dinlemeyecek ve Firaz da yaptığı yanlışı kabullenip gitmeye karar verecek. Bu süreçte Asude de oğluna sırtını çevirecek ve Firaz kimseye bir şey demeden İstanbul'u terk edecek. Firaz'ın vedası Nursema'nın hayatında yeni bir sayfa açmasına neden olacak. Nursema bir yandan Firaz'ın ihanetiyle sarsılırken diğer yanda ise Firaz'dan hamile kalmadığı için bu duruma şükredecek ve hayatında yeni bir sayfa açmak isteyecek. Bu süreçte Nursema'nın aşksız kalmayacağını, Nursema'nın hayatına yeni bir partner gireceğini ya da Asil ile Nursema arasında bir birliktelik göreceğimizi düşünüyorum. Bu konuda izleyicilerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü dizimizin senaristleri izleyici düşüncelerini dikkate alıyorlar ve dizimiz son zamanlarda çok güç kaybetti. Bu durum reytinglere de yansıdı. Nursema'nın yeni aşkıyla beraber bu durumu toparlamak isteyeceklerdir. Burada ise iyi bir seçim yapmaları gerekiyor. Senaryo şu anlık Asil ve Nursema aşkına doğru ilerlese de bu aşk bence dizimize heyecan getirmez. Bundan dolayı burada Nursema'ya ya yeni bir partner ya da eski partnerlerinden olan Rüzgar'ı tekrar diziye getirebilirler. Çünkü Rüzgar Nursema'yı terk ederek dizimize veda etti ve gelecek bölümlerde Rüzgar'ın olası dönüşü ardından Nursema'ya kendini affettirme sürecini izlemek dizimize seviye kazandırır ve reytinglere olumlu anlamda etkisi olur. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi gelelim Işıl, Mustafa ve Doğan'ın vedasına. Dizimizin yeni bölümünde Mustafa Asil'den delilleri alacak ve ardından ailesine bir mektupla bu delilleri bırakacak. Ünal ailesi Işıl'ın gerçek yüzünden bu şekilde haberdar olacak. Ancak bu süreçte biz izleyiciler Işıl'ın bir yüzleşme sahnesinde gerçeklerin ortaya çıkmasını ardından sonunun gelmesini beklerdik. Ancak senaristler bu konuyu biraz aceleye getirmiş ve Doğan'ın sonunu da bu konuya sıkıştırmışlar. Mustafa, Işıl'ın bir tekneye bindiğini görecek. Ardından bu tekneye kendisi de binecek ve burada Işıl'la Mustafa arasında bir yüzleşme sahnesi göreceğiz. Bu yüzleşmenin en kritik anında Doğan'ın ortaya çıkması Mustafa'nın planlarını değiştirecek ve Mustafa, Işıl ile Doğa ile beraber ölüme gidecek. Bu tekneye başka bir teknenin çarpacağını ve böylece Mustafa, Doğa ve Işıl'a veda edeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası Doğan'ın vedasının buraya sıkıştırılması bana pek mantıklı gelmedi. Doğa dizimizin başından beri olan bir karakterdi ve hikayenin önemli bir parçasıydı. Doğan'ın sonunun bu kadar aceleci getirilmesi bana çok mantıklı gelmedi. Ben Doğa karakterinin çok daha büyük bir sonu hak ettiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmında lütfen bizlerle paylaşın. Mustafa bu yaptığıyla annesi Pembe'nin ruhunu biraz olsun hafifletecek ve ona olan borcunu ödediğini düşünecek. Ancak böylece kendi sonunu da getirecek. Biz Mustafa karakterinin uzun bölümler daha dizimizde olmasını ve dizimizin gidişatını değiştiren isimlerden biri olmasını beklerdik. Ancak Mustafa Işıl'la beraber kendi sonunu da getirecek ve böylece Mustafa hikayesi kapanmış olacak. Bu vedaların ardından bir sonraki bölümde 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak ve bu zaman atlamasında olayların
olayların nasıl geliştiğini, karakterlerin ruh hallerinin nasıl etkilendiğini net bir şekilde göreceğiz. Ünal ailesi bu süreçte bir toparlanma aşamasına girecek. Ömer ve Fatih bu süreçte işlerine odaklanırken şirketteki hesaplaşmalar devam edecek. Özellikle Asil'in şirketi ele geçirme planları Ünal ailesini zor bir durumun ortasında bırakacak. Çünkü biliyorsunuz ki Mustafa bu deliller karşılığında kendi hisselerini Asil'e bıraktı ve böyle bir durumda Asil'in şirketteki eli güçlenecek ve Ünal ailesi oyun kuran değil Asil'in oyununa boyun eğen bir pozisyona gelecek. Şimdi gelelim Fatih'e gelecek yeni partnere. Doğan'ın vedası Fatih'i fazlasıyla etkileyecek ve Fatih bu süreçte işe sıkı sıkı sarılacak. Fatih'in burada güçlü bir iş insanı olan Başak'la yollarının kesişeceğini ve Başak'la Fatih'in arasında çok geçmeden bir aşk göreceğimizi düşünüyorum. Başak karakterine başarılı oyuncu Seray Kaya hayat verecek ve Başak Doğan'ın yerine dizimize geldiği için dizimizde önemli bir rolü olacak. Çok geçmeden Fatih ile Başak'ın birbirlerine yakınlaşacağını ve buradan bir aşkın doğacağını düşünüyorum. Bakalım Fatih Doğa ile yakaladığı uyumu Başak'ta bulabilecek mi? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Bunun dışında Abdullah karakterine yeni bir partner geliyor. Özge Borak, Salkım karakteriyle dizimize dahil oldu ve bu zaman atlamasının ardından Salkım'la Abdullah evlenecek ve Salkım Ünal ailesinin yeni hanımı olacak. Salkım'ın evdeki dengeleri değiştirecek bir isim olacağını ve oyun kurucu bir karakter olarak dizimizde yer alacağını düşünüyorum. Bakalım bu süreçte Ünal ailesinin fertleri Salkım'dan nasıl etkilenecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında usta oyuncu Hakan Karahan, Tuncay isimli iş insanı karakteriyle kadroya dahil oldu. Tuncay ile Ömer arasında sert çatışmaların yaşanacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında. Ayrıca ben Tuncay karakterinin önceki bölümde Ömer'in hapishanede tanıştığı Hikmet karakterinin oğlu olduğunu ve buradan bir hikaye gelişeceğini düşünüyorum. Bundan sonra dizimizin tekrar eden döngüden çıkması gerekiyor ve böyle bir hamle dizimizi tekrar döngüsünden kurtaracaktır ve izleyicilerin çok sevdiği Ömer karakterine yeni bir soluk getirecektir. Ayrıca bu bölümde Emir karakteriyle Yalçın Hafızoğlu dizimize dahil olacak. Emir ile Çimen arasında yakınlaşmalar göreceğiz ve çok geçmeden buradan bir aşk doğacak. Dizimizden ayrılan karakterlerin ardından yeni bir senaryonun yazılacağını ve bu senaryo ile beraber önceki bölümlere kıyasla farklı bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten bunun olması gerekiyordu. Dizimiz çok fazla tekrara düştü. Bu tekrara düşme olayını da anlıyorum. Çünkü bir diziyi 112 bölümdür yazmak çok zor. Olaylar mutlaka tekrara düşecektir. Çünkü karakterlerin yaşayabileceği olaylar kısıtlı. Ancak burada senaristleri de eleştirmek istiyorum. Biz izleyiciler belki de dizinin en başından beri Doğan'ın eğitimini tamamlayıp ardından kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olmasını istiyorduk. 112 bölüm geçti, bunu asla göremedik ve bu bölümle beraber Doğa'ya veda ediyoruz. Bundan sonra da görmeyeceğimiz kesinleşti. Doğa dizimizin başında hikayeye yön veren bir karakterken son bölümlerde iyice yan karaktere döndü ve vedası kaçınılmaz oldu. Burada Doğa ile Fatih'in arasındaki uyumun harcandığını ve böylece Doğan'ın vedasının geldiğini düşünüyorum.